billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Davet fıkıh derslerimizde son olaraktan, yani bundan birkaç hafta önce yaklaşık olarak konu olarak şunu işlemiştik abiler. Demiştik ki bir davetçi davetinde hikmet sahibi olmalıdır. Bunu anlatırken de şöyle bir şey söylemiştik. Demiştik ki normalde hikmet sadece davet için değil, İslam'ın her alanında İslam'ın hoş gördüğü ve Müslümanlarda bulunması gereken bir ahlaktır. Hatta demiştik Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki yu'til hikmete men yeşâ. Allah hikmeti dilediğine verir. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Allah kime de hikmeti vermişse muhakkak ki ona çok hayır vermiştir diyor Allah Azze ve Celle. Onun için yani Müslümanlar her konuda hikmetli olmak için bir çaba göstermeleri gerekir dedik. Bununla beraber dedik ama söz konusu davetçi ise davetçinin hikmet sahibi olması vaciptir. Yani hikmet sıfatı kendinde bulunmayan bir insanın davet sahasına çıkması veya insanlara Allah'ın dinine davet etmesi doğru değildir. Niye? Çünkü demiştik Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki Nahl suresinde اُدْعُ اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ. Rabbinin yoluna insanları hikmet ile çağır. Yani burada Peygamberimize yönelik bir emir var. Rabbinin yoluna insanları hikmet ile çağır. Onun için her davetçi de bu emrin muhatabıdır aynı zamanda. İnsanları Allah'a, insanları dine davet ederken hikmet üzere insanları bu dine davet etmesi gerekir. Burada hatırlarsanız kardeşler, hikmetin tanımını da söylemiştik. Hikmetle ilgili birden fazla tanım zikrettikten sonra en nihayetinde demiştik ki hikmet yapılması gereken şey, yapılması gereken zamanda, yapılması gereken şekilde yapmak hikmettir. Bu kimin tanımıydı? Bu İbnül Kayyım'ın tanımıydı. Yani bütün tanımlardan çıkarmış olduğu netice buydu. Herhangi bir söz söylediğinizde veya herhangi bir davranışta bulunduğunuzda tam yerinde ve tam zamanında söylenmesi gereken şekilde söylediniz mi? Bunun adı hikmetli söz, bunun adı hikmetli davet olmuş olur. Sonra dedik ki kardeşler, hikmet demiş olduğumuz şey iddiayla değildir. Yani mesela bir adam ben hikmetliyim demesi, işte kendine hikmet izafe etmesi bir insana hikmetli kılmaz. İnsana hikmetli olabilmesi için bu hikmetin onun davetine bir şekilde yansıması gerekir. Sözlerine yansıması gerekir, amellerine yansıması gerekir ki bu adam hikmet ehlidir diyebilelim. Ne yaptığımız takdirde hikmetli olabiliriz? Veya nelerdir hikmetin gerekleri dediğimizde davette birkaç madde zikretmiştik. Yani geçen dersimizde 2 tane madde zikretmiştik. Bunlardan birincisi neydi kardeşler? Bunlardan birincisi kavmin diliyle konuşmaktı. Kavmin diliyle konuşmak. Demiştik ki Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Biz her kavme onlara açıklasın diye kendi dillerinden bir peygamber gönderdik. Onun için ve konuyu anlatırken demiştik ayet-i kerimenden sonunda Allah Azze ve Celle ne diyordu? İnnehu azizun hakim. Muhakkak ki Allah aziz ve muhakkak ki Allah hakimdir. Yani hikmet sahibidir. Demiştik bakın dikkat edelim. Allah'ın hikmet sıfatı topluma nasıl tecelli etmiş? Onlara kendi dillerinden konuşan bir peygamber göndermekle tecelli etmiş. Bu Allah'ın hikmet sıfatının gereğidir. Öyleyse hikmetli davetçilerinde kendi kavimlerinin dilini onlara izah edecek kadar bilmeleri gerekir demiştik. Yani bir meseleyi anlattıklarında kavmin kafasına yatıracak şekilde, kavmin kafasında apaçık olacak şekilde insanlara o dili konuşabilecek veyahut o dili bile bilmeleri gerekir. Bununla alakalı bir ek parantez açmıştık. Demiştik mesela bizim bölgemizin en büyük problemi nedir bizim ülkemizin, Türkiye'nin? Davetin sadece Türkçe yapılıyor olmasıdır. Davet sadece Türkçe yapıldığı için davet hikmet üzere kurulu değildir. Yani Kürt'e bu davetin Kürtçe gitmesi lazım. Zaza'ya bu davetin Zazaça gitmesi lazım. Laz'a bu davetin Laz lehçesiyle gitmesi lazım. Yani çünkü o insanın senin anlattığını açık bir şekilde anlayabilmesi için senin onun fıtratında var olan, duyduğunda zihnine ilk kaydetmiş olduğu lehçeyle onunla konuşuyor olman
Yani gerekiyor ki bunu anlayabilsin. Maalesef demiştik özellikle bizim Türkiye'de milliyetçilik ve cahiliye bizim damarlarımıza işlediği için yani mesela böyle bir oturup insanlara Kürtçe davet yapacak bir babayiğide ihtiyaç var. Yani tepkilerden korkmadan, insanların ne söyleyeceğini aldırış etmeden oturup Kürtçe kitap yazacak, oturup Kürtçe kaset dolduracak, oturup Kürtçe davet yapacak babayitlere ihtiyaç var. Çünkü milliyetçilik öyle bir işlemiş ki insanlara, yani mesela diyelim ki bir davetçi Kürtçe konuştuğu zaman karşıdaki adam şimdi buna ne gerek var, milliyetçilik yapmayın diyebiliyor. Oysa bunu söyleyen farkında değil ki kendisi milliyetçilik yapıyor aslında. Yani başka bir dilden rahatsız olmak, başka bir lehçeden rahatsız olmak bu milliyetçiliktir. Mesela Türkiye'de yekün bir Arap var. Yani geçen derste söylemiştim. Hani bunlar her ne kadar konuştuklarını Arapça demek için 1000 tane ayrı hayırlı şahide ihtiyaç olsa da ama sonuçta onlar bir dil konuşuyorlar. Bu insanların dilinden davetçiler var. Mesela Mardinli kardeşler var, Urfalı kardeşler var vesaire kardeşler var. Bu insanlara davet, özellikle belli bir yaşın üstündekiler, 40 yaşın üstündekilere davetin kendi dillerinde gitmesi gerekiyor. Yani bu dilleri bilen kardeşlerin üzerine hikmetin davette gerçekleşebilmesi için 2 tane sorumluluk var. Bir, kendi dillerini iyi öğrenmeleri lazım. Özellikle evde Kürtçe konuşulan, evde Zazaça konuşulan, evde Arapça konuşulan kardeşlerin veya Laz lehçesiyle çok rahat konuşabilen kardeşlerin bunu geliştirmeleri lazım. İkincisi buna yönelik davet için argümanlar hazırlamaları lazım ve bunun o insanlara bu şekilde ulaşması lazım ki davet hikmet üzere olan bir davet olabilsin. İkincisi ise kardeşler demiştik ki hem İmam Bukhari'nin ayrı olarak hem de İmam Müslim'in ayrı olarak Ali'den radıyallahu anh ve İbn Mesud'dan naklettiği bir sözü aktarmıştır. Demişti ki hikmet davetçinin hitap ettiği toplumun seviyesinde konuşmasıdır. Yani onların idrakini aşmadan, onları zora sokmadan onlarla konuşmasıdır demiştik. Ali radıyallahu anh ne diyordu? Diyordu ki حَدِّسُ النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ İnsanların bildikleri, anladıkları şekilde insanlarla konuşun. اَتُحِبُّونَ اَنْ يُكَذَّبَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allah'ın ve Resulünün yalanlanmasını mı istiyorsunuz? Yani bir kavme onların anlamayacağı şekilde konuşup adam sizi yalanlarken Allah'ı ve Resulünü yalanlıyor gibi görünmesin demek istiyor. Yine demiştik İbn Mesud diyordu ki sen bir kavmin anlamayacağı bir dilde konuşursan mutlaka konuştukların birileri için fitne olur diye. Onun için davetçi her sözü her yerde söylemez. Karşısındaki muhatabının akıl seviyesine, idrak seviyesine bakar, ona göre karşısındaki insanla konuşur demiştik. Böyle olmadığı takdirde de problemlere sebep olur. Mesela birçok örnek vermiştik. Bunlardan bir tanesini söyleyelim. Hani Allah Resulü bir gün Muaz'a dedi ki ey Muaz, kim kalbinden ihlasla La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse Allah ateşi ona haram kılmıştır. Muaz bu hadisi işittiğinde dönüp peygambere dedi ki aleyhissalatu vesselam ey Allah'ın Resulü dedi. Ben bunu insanlara müjdelemeyeyim mi? Yani madem böyle bir müjde var, madem böyle bir güzellik var herkes bunu bilsin. Allah Resulü dedi ki hayır ey Muaz. Ben korkuyorum ki buna dayanıp ameli terk etsinler. Şimdi bakın Allah Resulü adamın birine bir şey anlatıyor. Yani demek ki bu adama anlatılabilecek bir şey bu. Aynı adam Allah Resulü'nün söylediği aynı sözü bir başka kavme aktarmak istediğinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayır orada dur diyor. Yani sen bunu yapma çünkü onlar bunu anlamazlar, ameli terk ederler diye. Biz anlıyoruz ki demek ki Allah Resulü her sözü herkese söylemiyor. Her müjdeyi herkese vermiyor. Her korkutmayı herkese yapmıyor. Adamına göre, karşıdakinin idrak seviyesine göre. Zaten iyi bir davetçi olmanın yolu nereden geçer kardeşler? Karşıdaki muhatabı tanıyabilecek tecrübeden geçer. Yani siz karşınızdaki muhatabınızı tanıyacak seviyeye geldiğinizde ve onun anlayacağı şekilde onunla konuşmaya başladığınızda zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın istediği şekilde bir davetçi olmuş olursunuz. Aksi halde bu fitneye veyahut da birilerinin kafasının karışmasına sebebiyet verebilir. Üçüncü olaraktan işte bugünkü dersimizde anlatacağımız konu kardeşler, insanların anlayacağı şekilde davranmak. Yani insanların anlayacağı şekilde konuşmak, davette hikmetin gereği olduğu gibi insanların anlayacağı şekilde davranmak da aynı şekilde davette hikmetin gereğidir kardeşler. Okuyorum burayı, davetçi davranışlarına dikkat etmelidir. Konuşurken insanların seviyelerine dikkat etmek zorunda olduğu gibi davranışlarında da bu dengeyi gözetmek zorundadır. Davetçilerin imamı olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem
doğru kabul ettiği her davranışı her ortamda yapmamış, hikmetle hareket etmiştir. Özellikle yapılması, terk edilmesinden daha büyük fitneye sebep olan ameller bu kapsamdadır. Buna mesela örnek olarak bir örnek söyleyelim, sonra diğerlerini anlatalım. İmam Bukhari ile Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi okuyorum. Ayşe annemize diyor ki, eğer kavmin küfürden yeni kurtulmuş olmasaydı, ben Kabe'yi yıkar, onu tekrar İbrahim'in kurduğu temellerin üzerine inşa ederdim. Çünkü Kureyş Kabe'yi bina ederken işi kısadan tutmuştur. Ben Kabe'ye bir de kapı yapardım. Şeyhülislam İbn Teymiye bu ve benzeri hadislere dayanarak şöyle demiştir. Kişinin kalpleri ısındırmak için bu müstahap olanları terk etmesi de sünnettir. Çünkü kalpleri ısındırmanın maslahatı sünnet. Sünnetin maslahatından daha büyüktür. Çünkü kalpleri ısındırmanın maslahatı sünnetin maslahatından daha büyüktür. Şimdi buraya dikkat edin kardeşler. Aleyhisselatü vesselam Mekke'yi fethetmiş. Artık Mekke peygamberimizin otoritesi altına girmiş. Aleyhisselatü vesselam orada dilediği gibi hareket edebiliyor. Şimdi Kabe var peygamberimizin önünde. İbrahim aleyhisselam biliyorsunuz Kabe'nin temellerini yükselten İsmail ile beraber İbrahim aleyhisselamdır. Fakat Mekkeli müşrikler zaman içerisinde sel gelmiş, zaman içerisinde deprem olmuş, Kabe yıkılmış. Bunlar her seferinde Kabe'yi inşa ederken ne yapmışlar kardeşler? Biraz paradan çalmışlar, biraz vakitten çalmışlar, biraz malzemeden çalmışlar. Ortaya İbrahim'in temellerinden daha küçük, İbrahim'in kurduğu Kabe'den daha başka bir Kabe çıkmış ortaya. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam geldi, artık yönetim ve otorite Peygamberimizin elinde. Ne yapmasını beklersiniz? Aleyhisselatü Vesselam'ın Kabe'yi yıkıp tekrar atası olan İbrahim'in temelleri üzerine yeniden inşa etmesini beklersiniz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ayşe annemize diyor ki, kavmin daha küfürden yeni kurtulmuş olmasaydı, yani yeni Müslüman olmamış olsalardı ben bu Kabe'yi yıkardım, onu tekrardan İbrahim'in temelleri üzerine yükseltirdim ve arkadan da İbrahim'in açtığı gibi ona bir kapı daha açardım diyor. Peki niye yapmamış kardeşler bunu? Yani Peygamberimiz bakın doğru olanı söylüyor, doğru olanı biliyor. Fakat onu yaptığı takdirde bu insanlar için fitne olacağından, henüz onların kalplerindeki iman bu meseleyi anlayacak seviyede olmadığından ötürü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu terk ediyor. Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmıyor. Şeyhülislam İbn Teymiye'nin Kavaidun Nuraniye adında bir kitabı var. Fıkıh kaideleri bizim bildiğimiz anlamda olmasa da daha genel bir anlamda fıkıh kaidelerini işlemiş bu kitapta. Orada Şeyhülislam İbn Teymiye bu hadisi ve benzeri birkaç hadisi naklettikten sonra yaklaşık 4 tane falan kısa hadis naklediyor. Şu hükme varıyor neticede. Diyor ki bazen insanın başka insanların kalbini İslam'a ısındırmak için sünnetleri terk etmesi de sünnettir. Yani şimdi diyor biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela bir sünneti var. Biz bunun sünnet olduğunu biliyoruz. Fakat bir kavme davet yapacağız. Bu sünneti yaptığımız zaman bu kavim bizden nefret edecek. Veya bu kavmin kalbi bize karşı katılaşacak. Örnek veriyorum. Diyor ki şimdi bizim burada düşünmemiz lazım. Bu da sünnet, kalpleri İslam'a kazandırmak da sünnet. Yani Peygamberimizin sünnetlerinden biri kalpleri İslam'a ısındırmak, Peygamberimizin sünnetlerinden biri de X, herhangi bir sünnet. Ne yapacağız diyor İbn Teymiye? Bu sünneti terk edip insanların kalbini İslam'a ısındıracağız. Bu daha büyük bir sünnettir diyor. Örnek veriyorum. Hani daha iyi anlaşılsın diye hikmet. Şimdi bir kavme gittik, misal namaz kılacağız. Karşımızda celt Hanefi olan adamlar var. Yani adam Hanefi mezhebinden başka hiçbir mezhep görmemiş veya Şafii mezhebinden başka bir mezhep olduğunu duymamış. Yani böyle insanlar var mı diyeceksiniz, var. Hani çok anlatılıyor, duymuşsunuzdur. Şafii'nin bir tanesi işte batıda namaz kılarken, tahiyyat okurken parmağını kaldırmış. Eşhedü en la ilahe illallah deyince parmağını kaldırmış. Amcanın biri de parmağını tutmuş, parmağını indirmiş. Namaz bittikten sonra sormuş, oğlum sen ne yapıyorsun demiş. Hiç namazda insan parmağını böyle kaldırır mı diye. Amca demiş ben Şafii'yim. Amca da demiş ki ben seni Müslüman zannetmiştim, kusura bakma diye. Şimdi bize mesela bu tuhaf geliyor. Belki biraz Müslümanlarda bilinç olduğu için tuhaf geliyor. Ama Afganistan'da şu anda olmasa da mesela ilk Rus Savaşı'nda işte dünyanın dört bir tarafından mücahitler Afganistan'a gittiğinde şimdi Hanefi'ye göre namazda 3 tane hareket yaparsan namaz bozulur. Yani namazdan mütetaliyen peş peşe 3 hareket yapsan namaz bozulur. Şimdi bizim Hanbeli Suud'dan gelmiş mücahit namaza durdu.
Şimdi parmağını koydu, başladı sallamaya. Yani amcaya göre gitti namaz zaten. Hani böyle bir namaz yok. Yani tam o sünneti yapıyor Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda bir sünneti var. Namaz kılarken teşebbüs parmağını oynatmış. Fakat şeye göre, Hanefi'ye göre adamın namazı batıl oldu. Veya mesela namaza durdu adam işte elini kaldırdı tamam, ihram tekbirini aldı. Rukuya giderken 1, rukudan kalkarken 2, secdeden kalkarken 3 falan. Hanefi'ye göre bizim mücahidin namazı batıl. Doğal olarak adam buna namaz kılmayan bir adam olaraktan bakıyor. Veya diyelim ki mesela kardeşler Allah Resulü namaz kılarken sakalını düzeltmiş, saçını düzeltmiş, elbisesini düzeltmiş, sahabe kendini kaşımış. Eyvallah bunların hiçbir tanesinde sorun yok. Ama siz bunu namazı öğrenirken, namaza durdun mu, 2 ayağın arası 4 parmak olacak, sanki ayağına çivi çakılmış gibi ayağını yere çakacaksın, namaza bu şekilde duracaksın. Bir gün Ali radıyallahu anh namaz kılıyormuş, işte estağfurullah ayağına bir ok saplanmış, demişler ki bu oku sökelim. Ali radıyallahu anh demiş ki şimdi çok acı çekiyorum, namaza durayım öyle sökün. Hani öyle bir namazda duruyor ki oku sökse de bir şey olmaz. Şimdi siz bu kavmin yanında bu hareketleri yapmış olduğunuz zaman sünneti yapmıyorsunuz aslında. Sünnetin yerine insanların kalbini İslam'a soğuttuğunuzdan ötürü, belki bir el kaldırdığınızdan dolayı tevhid davetiyle kendi davetiniz insanlar arasına perde ördüğünüzden dolayı hikmetsiz bir şekilde davranmış oluyorsunuz. Onun için kardeşler, bazı sünnetler bunu algılayamayan toplumların içerisinde yapılmazlar. Bazı sünnetler bunu algılamayan toplumların içerisinde yapılmazlar. Tekrar ediyorum, sizin burada sünneti terk etmeniz, sünneti iptal etmeniz değildir. Sizin burada sünneti terk etmeniz başka bir sünnetten dolayıdır. Yani karşınızdaki insanın kalbini İslam'a ısındırmak, sizin davetine onu davetinize kazandırmak için bir sünnet terk ediyorsunuz. Bu farzlar ve haramlar için geçerli midir? Kat'a. Yani konumuz farzlar ve haramlar değildir. Konumuz sadece ve sadece sünnetlerdir. Ben ilk defa böyle yapacağım zaman, işte Müslümanları gördüğüm zaman diyelim, tevhid ehlini gördüğüm zaman ilk bir mecliste yemek yendiğine şahit olmuştum. Arap kardeşler var tabi, elle yemek yiyorlar. Şimdi ben kendi kendime demiştim yani Allah Azze ve Celle kaşık nimetini almış mı? Yani bu kadar kire, pasa ne gerek var? Ya buradan akıyor, işte alıyor eline pilavı top haline getiriyor, o aldığı pilav şuradan yağlar, beyaz cellabiye var adamın üzerinden, buradan aşağıya gidiyor, onu ağzına atıyor, sakalı, yüzü gözü hepsi yağ içinde kalıyor vesaire. Yani aşırı derecede bir tiksinti oluşmuştu bende, yani o manzarayı gördüğümde. Tabii bu benim eksiğim, bakın bu onun eksiği değil. Bu niye benim? Bu sünnet değil, o ayrı. Yani Araplar bu konuyu abartıyorlar. Elle yemek yemenin sünnetliği diye bir şey söz konusu olamaz. Bu Arapların adetidir. Allah Azze ve Celle kaşık vermiş, kaşıkla yemeğini yiyebilirsin. Bunun sünnetle bir alakası yoktur. Sadece bir insan ben bu konuda bile peygambere uyacağım derse bunun ecrini alır. Yani ben her konuda peygambere benzeyeceğim dişinin niyetinin ecrini alır. Bu ayrı bir konu fakat bu sünnettir. Yaparsan bundan dolayı ecir alırsın, böyle bir şey yok. Yalnız burada bizim eksiğimiz ne? Mesela karşıdaki kavmin örfünü, adetini bilmiyoruz. Yani çok kapalı bir toplumuz. Oysa biz bir ümmetsek ve bu ümmet de evrensel bir ümmetse, Arap'ın kirine de, işte bir başka kavmin cıvıklığına da, bir başka kavmin sertliğine de hepsine alışmamız lazım. Yani bir ümmet olacaksak bunlar bizim için farklılık olmaması lazım. Fakat burada ikinci asıl problem kimde? Birçok yabancının bulunduğu ve bu tip bir şeyi kınadıklarını bildiği bir ortamda, velev bu sünnet olsa bile bir kardeşimizin bu şekilde davranması doğru değildir. Çünkü böyle davrandığı zaman biraz sonra yapacağı davetle kendisinin arasında bir şey örmüş olur. Bir perde örmüş olur. Onun için kardeşler, sünnet diye bildiğimiz şeyleri elbette yapacağız. Peygamberimize ittiba edeceğiz. Fakat bunu anlamayan veya bunu idrak edemeyen bir kavim varsa ve biz bu kavmi de İslam'a davet ediyorsak, misal diyelim, bizim bu kavmin bulunduğu ortamda sünnetleri terk etmemiz, mesela elimizi kaldırmamamız, örnek veriyorum, İşte teşebbüste parmağımızı oynatmamamız, bunlar sünneti terk etmek değildir. Bunlar bir sünnetten ötürü başka bir sünnete muhakkaten ara vermek demektir. Bir sünnetten ötürü, kalpleri İslam'a ısındırmaktan ötürü başka bir sünnete muhakkaten, yani belli bir müddet içerisinde ara vermek demektir diyebiliriz kardeşler. Özellikle de bunu şeyler için söylüyorum, özellikle de bunu davetçiler için söylüyorum. Devam ediyorum kardeşler, başka bir örnek daha anlatalım hikmetle alakalı. Bir adam Allah Resulü'nün yanına girmek için izin istedi.
Onu görünce bu ne kötü adamdır buyurdu. Adam yanına girince ona güler yüzle ve yumuşak sözle muamelede bulundu. Adam çıkınca ben dedim ki adam hakkında kötü söylemene rağmen ona çok iyi davrandın. Bunu Ayşe annemiz söylüyor. Allah Resulü sen beni ne zaman kabalık ederken gördün dedi. Şüphesiz ki kıyamet gününde insanların en şerlisi diğer insanların şerlerinden dolayı çekindikleridir. Şüphesiz ki kıyamet gününde insanların en şerlisi diğer insanların şerlerinden dolayı kendilerinden çekindiği insanlardır. Şimdi bakın kardeşler burada Aleyhisselatü Vesselam bir davetçidir. Bu da bir örnektir. Yani vakada bize birçok şeyi aydınlatacak bir örnektir. Yanına bir tane adam gelmiş. Kapıyı çalmış. Aleyhisselatü Vesselam'a ismini söylemiş. Ben falan oğlu falanım demiş. Peygamberimiz adamın ismini duyduğu anda yanında bulunanlara demiş ki bi'se ahul aşira. Bu adam ne kadar kötü bir adamdır demiş. Bu adam ne kadar çirkin bir adamdır demiş. Çünkü adam pis bir adam. Adamın pis olduğunu ifade etmiş. Fakat adam gelip oturduğu zaman Ayşe annemiz diyor adama öyle güler yüzle davrandı ki öyle adama böyle hani hoş konuştu ki Ayşe annemizin kafası karışıyor. Şimdi niye kafası karışıyor? Çünkü şu sözü peygamberimizden duyan da Ayşe annemizdir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki insanların bazıları için insanların en şerlisi insanlara bir yüzle sonra başka insanlara başka bir yüzle gelen insanlardır. Yani senin arkandan konuşup senin yüzüne güler yüz gösteren, sana güler yüz gösterip arkandan konuşan, iki yüzlü davranan insanlar insanların en şerlileridir diyor. Şimdi Ayşe annemiz bu hadisi peygamberden duymuş. Peygamberimizin adama yaptığını da görmüş. Adam içeri girmeden ne kötü adamdır. Adam içeri girdikten sonra da işte adamla güzel konuşmuş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ayşe annemize diyor ki insanların en şerlileri başka bir hadis söylüyor. İnsanların şerlerinden dolayı kendilerinden sakındığı insanlardır diye. Burada Peygamberimizin davranışına ne diyoruz kardeşler? Davetçinin hikmeti diyoruz. Yani davetçi bireysel olarak mesela Allah Resulü'nü düşünelim. Allah Resulü'nün kimseden korkusu var mıdır? Bireysel olaraktan Allah Resulü'nün hiç kimseden korkusu yoktur. Bireysel olaraktan Allah Resulü'nün hiç kimseden korkusu yoktur. Onun erkekliği, onun cesareti zaten bellidir. Mesela geçen derslerimizde hatırlarsanız size birkaç örnek de verdim bundan. Misal Enes radıyallahu anh ne diyordu? Vallahi insanların en cesaretlisi, İmam Bukhari rivayet ediyor ve insanların en güzel ahlaklısı peygamberdi. Biz bir gün Medine'de bir ses işittik. Hepimiz o sese doğru koştuk hani acaba Medine'de ne oluyor diye. Biz giderken o dönüyordu. Yani insanlar toplanmışlar, bir problem var, bir sorun var, gidip bakalım. O tek başına evinden çıkmış, gitmiş, problemi çözmüş, anlamış, tek başına da tekrardan geri dönüyor. Böyle bir peygamberden bahsediyoruz. Veya örnek veriyorum, başka bir hadis söyleyelim, yine Bukhari'nin rivayet ettiği. Adamın bir tanesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dinlenirken yanına geliyor, Peygamberimizin astığı kılıcı eline alıyor, kaldırıyor, seni şimdi kim benim elimden alacak diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor Allah. Adamın kılıcı korkudan elinden düşüyor. Yani öyle bir Allah diyor ki korkudan kılıç düşüyor ve adam Müslüman olmuş oluyor misal. Veya hatırlarsanız Huneyn gününü anlatırken demişti ki sahabe diyor herkes peygamberi bırakıp kaçtı. Peygamberimizin yanında iki kişi kaldı. Bir amcası bir de Ebu Süfyan. Tabi bu şey olan değil. Bildiğimiz Ebu Süfyan değil. Başka bir sahabe. İki kişi kaldı diyor. Onlar peygamberi çekiştiriyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bağırıyor. Ene nebiyyun la kezib. Ene İbn-i Abdülmuttalib. Ben peygamberim, yalan yok. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum diyor. Yani öyle bir cesur bir peygamberden bahsediyoruz ki kavim zaten peygamberi arıyor öldürmek için. Hani Muhammed nerede, Muhammed nerede? Herkes kaçmış. Peygamberimiz de tabiri caizse diyor ki onlara elinizden geleni ardınıza koymayın. Ben aha buradayım, Muhammed'im. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum. Kendi kimliğini ızhar ediyor. Böyle bir peygamberin şerli bir adamdan korkması mümkün değil. Yani bu adam gelmiş, bu çok şerli, aman ben bunu işte yağlayayım, idare edeyim, bunun şerrinden korunayım falan. Peygamberin böyle bir derdi yok. Fakat Peygamberimiz bir yönetici olarak kendi kendi cesaretiyle hareket edemez. Kendi yanında bulunan insanları da düşünmek zorundadır. Hikmetli olan bir davetçi, insanları Allah'a davet ederken sadece kendi kaldırabileceği yükü düşünmez. Bununla beraber çevresindeki insanların da kaldırabileceği yükü düşünmelidir ve ona göre hareket etmelidir diye. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle bunu peygamberlere farz kılmıştır. وَخْفِدْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Sana tabi olan müminlere rahmet kanatlarını yay diyor Allah Azze ve Celle. Yani nasıl ki bir anne bu, yani mecazi bir kullanımdır. Buradan kasıt şudur, bir kuş
nasıl ki kanatlarıyla kendi yavrusunu koruma altına alır, Allah Azze ve Celle diyor, sen de sana tabi olanlara karşı böyle ol. Yani kanatlarını gel ve onları kendi kanatlarının altına al diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Doğal olarak hikmetli olan bir davetçi bir iş yaparken sadece kendini düşünmez. En zayıftan en kuvvetli olan Müslümana kadar hesaba katar, ondan sonra hareket eder. Ne yaptı bakın burada Peygamberimiz? Şunu yaptı kardeşler. Hem adamın şerli bir adam olduğunu Müslümanlara bildirdi. Yani adama iyi davranmasını Müslümanlar yanlış anlamasın diye. Hani olur ki yarın öbür gün Peygamber vefat eder, birileri der ki bu adam Peygamberin evine gelmişti. Peygamber buna çok hürmet etmişti. Aleyhisselatü Vesselam buna bayağı falan, bu iyi bir adamdır. Hem bunun önüne geçti Aleyhisselatü Vesselam, bu kötü bir adamdır dedi. Hem de bu adam bir kavmin lideri ve kavmin üzerinde söz sahibi. Eğer Peygamber bu adamla iyi geçinmezse, adam kendi kavmini de Müslümanlara karşı kışkırtacak. Belki onların ticareti bozulacak. Belki savaşa gittikleri zaman savaş yolları bozulacak. Bunları göz önünde bulunduraraktan Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı kardeşler? Adamla iyi geçindi. Yalnız burada özellikle şuna dikkat etmek lazım. Herhangi bir davetçinin ister insanları İslam'a davet ederken, ister insanları davet ettikten sonra İslam'a taraftar kazandırırken, yani kendi etbaına terbiye veyahut da eğitim verirken hikmetle davranabilmesi için etrafında bulunan adamların da hikmetli olması gerekir. Çünkü karşıdaki adam hikmetten anlamadığında adam hikmete kaypaklık diyebilir. Adam hikmete ikiyüzlülük diyebilir. Yani bugün belki bir davetçi hikmetli olacak, eyvallah. Fakat davetçinin hikmetli olabilmesi için davetçinin etrafında bulunan insanların da hikmetli olması lazım. Mesela şöyle düşünün, tabii teşbihi Ayşe annemiz üzerinden yapmıyorum, sadece anlayın diye söylüyorum. Yani Ayşe annemiz hikmetli bir kadın olmasaydı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam adama böyle davrandığında ben onu bunu anlamam. Bu din ikide bir değişmiyor ya kardeşim. Sen daha düne kadar bana dememiş miydin insanların en şerlisi ikiyüzlü olanlarıdır? Sen şimdi ikiyüzlülük yaptın. Ben onu bunu anlamam. Bu konuda senin hadisin var. Deseydi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hikmetle davranamazdı. Fakat karşısındaki insan acelecilik yapmadan, etba olan insanlar, bağırıp çağırmadan, meselenin özünü anlayaraktan, hani mesele nedir? Bu şekilde davrandıkları zaman yönetici olan insanlar da hikmetli davranabilirler. Onun için yani burada sadece davetçi hikmetli olmalıdır dediğimizde aslında şunu da demek zorundayız aynı zamanda. Davetçi hikmet yaparken karşısındaki insanların da aynı şekilde hikmetli olması lazım. Mesela şimdi biz Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını görüyoruz. Anlatacağım inşallah bir sonraki gün. Daha önce Musa Aleyhisselam'dan bir örnek vermiştim. Bu da Nuh Aleyhisselam'la alakalı olsun. Mesela Nuh Aleyhisselam geldi, kavmine davet yaptı. Anlattı, örnek veriyorum. Kavmi ona dedi ki Allah Azze ve Celle diyor قَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ي ضَلَالَةٍ اِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ Biz seni apaçık bir sapıklık içerisinde görüyoruz ey Nuh dediler. Ya sen bize bir şeyler anlattın ama biz seni apaçık bir sapıklık içerisinde görüyoruz dediler. Nuh Aleyhisselam da hikmet gereği orada şunu diyebilir. Sapık sizin babanızdır. Siz de babalarınız da sapıksınız diye söyleyebilir. Ama Nuh Aleyhisselam ne yaptı kardeşler? Dedi ki قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ey kavmim dedi, ben sapık falan değilim. Ben sadece alemlerin Rabbinin size göndermiş olduğu bir peygamberim. اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ Rabbi. Rabbimin risaletini size ulaştırmaktan başka, size nasihat etmekten başka da bir görevim yoktur. Buna ne diyoruz kardeşler? Buna hikmet diyoruz. Yani orada amacı neydi o peygamberin? İnsanlara daveti ulaştırmak. Karşıdaki adam ona hakaret ederekten ne yapmak istedi? Peygamberi kızdırıp, sinirlendirip davet yapmasına engel olmak, kavgaya onu çekmek istedi. Peygamber de hikmetin gereği olaraktan dedi ki ey kavmim benim bir sapıklığım falan yoktur. Ben Allah Azze ve Celle'nin peygamberiyim. Bunu söyleyebilmesi için yanında var olan insanların da hikmetli olması gerekir. Yani oradan bir tane tabiri caizse bizim günümüz gundileri gibi bir tanesi çıkıp dese ki mesela o ne biçim laf öyle ya? Desene siz de babalarınız da sapıksınız. Desene sizin alayınız kafirdir. Desene hepiniz cehennemin en dibine gideceksiniz falan. Böyle davet mi olur? Dese emin olun o peygamber bu hikmeti gösteremez. Bunu söyleyebilmesi için, bunu yapabilmesi için kendi yanında bunu anlayacak ve bunu idrak edecek seviyede insanlar olması lazım. Onun için kardeşler, davetin hikmet üzerinden kurulabilmesi için davetçilere iş düştüğü kadar bize de iş düşüyor. Acele etmeden, meseleleri anlayaraktan,
meselelerin hikmetini sorgulayaraktan hareket edilirse Allah'ın izniyle bu problemlerin önüne geçilmiş olabilir. Yani günümüz İslam davetçileri mesela örnek olaraktan bazı kavimlerin çok çirkef, bazı kavimlerin çok kötü olduğunu söyleyebilir. Fakat bununla beraber onları davet eder, onları ziyaret eder, onlarla beraber oturur yemek yer, onları gördüğü zaman onların yüzüne güler. Birilerinin de bu ne ya falan, hem bu adamlar için böyle söyledik, hem de daha sonradan bu adamlara hürmet ettik deme hakkı yoktur. Niye? Çünkü davette hikmetin gereği olaraktan insanların şerlerini ve insanların hayırlarını gözetmek ve insanlara buna göre muamele etmek peygamberlerin veyahut da davetlerinin bir gereğidir. Onun için bu konuda daha ziyade belki şöyle diyebiliriz, davetçiden çok davete muhatap olan veya davetçinin kanatları altına girmiş olan, ona ittiba eden insanların hikmet sıfatına sahip olmaları gerekir diyebiliriz. Yine bununla ilgili bir hadis daha okuyayım size kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben yanında otururken bir grup insana ihsanda bulundu. Ancak onlardan benim çok hoşlandığım birine hiçbir şey vermedi. Ben falanca adama niye vermiyorsun? Allah'a yemin olsun ki ben onu mümin görüyorum dedim. Allah Resulü onu Müslüman görüyorum de buyurdu. Ben aynı sözümü 3 defa tekrar ettim. Sonuncusunda Allah Resulü dedi ki ben daha çok sevdiğim insana bir şey vermezken yüzüstü ateşe atılmasından korktuğum insana ihsanda bulunurum. Ben daha çok sevdiğim insana bir şey vermezken yüzüstü ateşe atılmasından korktuğum insana ihsanda bulunurum. Sa'd ibn Ebi Vakkas kardeşler, bakın yani hikmetle alakalı Sa'd ibn Ebi Vakkas olsa bile insan, hikmetle düşünmediğiniz zaman bazı şeyleri anlamak mümkün değil. Bir mecliste sahabe hep beraber oturuyor, Allah Resulü dağıtıyor. Yani sürekli birilerine para veriyor, bir şeyler veriyor, ihsanda bulunuyor, ikramda bulunuyor. Sa'd bakıyor ki Peygamberimiz bir tanesine hiçbir şey vermedi. Dönüp Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki ey Allah Resulü, falanca adam mümin olmasına rağmen niye ona hiçbir şey vermedin? Yani kavmin en iyisi odur, ona hiçbir şey vermedin. Tuttun diğerlerine bir şeyler verdin diyor mesela. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, mümin deme, Müslüman de ey Sa'd. Çünkü sen kimin iman edip kimin iman etmediğini bilemezsin. Yani iman kalbi bir durum olduğundan dolayı bunu bilecek olan, hakikatine, künhüne vakıf olacak olan bir tek Allah Azze ve Celle'dir. Sen neyi bilebilirsin? Kimin Müslüman olduğunu bilebilirsin. Zahiren bakarsın kim Allah'ın hükümlerine teslim olmuşsa dersin ki bu adam Müslümandır. Ama mümin, zaten biz ne diyoruz kardeşler? Müminim inşallah diyoruz. Yani bu şekilde söylüyoruz söylediğimiz zamanda. En son Sa'd dayanamıyor. Yani şimdi değersiz insanlara Peygamber hürmet ediyor. Değerli Müslümanların dönüp yüzüne bile bakmıyor. Bir daha söylüyor. Peygamberimiz aynısını söylüyor. Bir daha söylüyor. Peygamberimiz aynısını söylüyor. Üçüncüde Aleyhisselatü Vesselam ona dönüp diyor ki ey Sa'd, benim bunlara veriyor olmam bunların değerli olduğunu göstermez. Buna da vermiyor olmam bunun da değersiz olduğunu göstermez. Ben bu insanların yüzüstü ateşe gideceğini bildiğim için, zayıf imanlı olduklarını bildiğim için, pışpışlanmadıklarında, başları okşanmadığında, sen ağasın, sen paşasın denmediğinde bunların iman üzere kalmayacağını bildiğim için bunlara olması gerekenden daha fazlasını yapıyorum. Fakat bunlar zaten Müslümandır. Bunların kalbindeki iman dağlar misalidir. Yani bunlara versen de vermesen de bunlar Allah'a iman etmiştir. Bir sorun olmaz diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu Peygamberimizin neyini gösteriyor kardeşler? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hikmetini gösteriyor. Yani insanlara davranırken her zaman bilindiği şekilde değil, hangisi insanlar için daha hayırlıysa, onların ayaklarını daha sabit kılacaksa o şekilde onlara davranıyor. Şimdi günümüzde bu bana biraz şunu anımsatıyor. Hani bunu da söylemiş olayım inşallah. Hani bazı kardeşler bazen şöyle söyleyebiliyorlar. Kardeşim eskiden ne güzel, yeni Müslümandık. Millet bizimle ilgileniyordu, işte millet evimize geliyordu, falanca bizi ziyaret ediyordu, filanca bizi davet ediyordu falan. Şimdi aradan zaman geçti, bu sefer bizi bıraktılar, başka insanlarla ilgileniyorlar diye. Yani değerden düştük veya kıymetten düştük veya gözden düştük. Adam böyle algılıyor. Aslında bu Müslümanca bir yaklaşım, Müslümanca bir tavır değildir. Niye? Aslında sen değerlendin. Sen kendi ayağın üzerinde duracak seviyeye geldin. Sen artık imanını ispat ettin. Yani imtihana da uğrasan, imanın üzerinde sabit kalacağını ispat edince birileri seni bıraktı, bu sefer başkalarıyla ilgilenmeye başladılar.
Yani bunu bir değersizlik olaraktan değil de bunu bir değer olaraktan düşünebiliriz. Veya işte bir mesela benim başıma da gelmiş olaylardan bir tanesi. Kardeş diyor işte hocam seninle 5 dakika sohbet edemedim. Yani hep başkaları konuştu misal. Ya benim seninle sohbet etmeme gerek yok. Zaten seninle yıllarca sohbet ettik biz. Kafi artık. Sen bir şeyleri anladın, bir şeyleri idrak ettin, bir şeyler senin kafana oturdu. Fakat bu kardeşin senden daha değerli değil. İlkler her zaman değerlidir kardeşler. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İlkler her zaman değerlidir. Yani işin zor olduğu zamanda, neyin ne olacağının belli olmadığı zamanda davaya gönül veren insanlar bunlar her zaman değerlidir. Vaka sonradan gelenlerle ilgilenmeyi gerektirebilir. Sonradan gelenlere hürmet etmeyi gerektirebilir. Fakat ilkler değerlerini hiçbir zaman yitirmezler. İlklerin değeri her zaman başkadır. Onun için şimdi mesela örnek veriyorum. Diyelim ki biz kendimiz için söyleyelim. Yani bir davet yapıyoruz. Bu yapmış olduğumuz davete ilk başladığımız gün bunun ne olacağı belli değildi. Yani insanlar bu davete icabet edecek mi, etmeyecek mi? Yaptığımız bu davet tutacak mı, tutmayacak mı? Biz sabit kalabilecek miyiz, kalamayacak mıyız? Belli değildi. Şimdi bunlar belli olmadan gelip bizim yanımızda duran, gençliğini, malını, her şeyini bu davaya verenle davet tuttuktan sonra, belli bir zemine oturduktan sonra, belli şeyler olduktan sonra gelen kardeşler hiç bir olabilir mi? Mümkün değil. Bu ne şeriata sığar ne akla sığar. Yani böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Bu malını, canını bu işin harcına koymuştur. Yani bugün bir şeyler varsa bu Allah'ın lütfundan sonra ilk gün bu davaya, bu işe hizmet eden kardeşler aracılığıdır. Bu ayrı bir konudur. Bu onların değerini gösterir. Fakat ilgilenme konusuna gelince, vakit ayırma konusuna gelince burada iş değişir. Yani bu sefer yeni olan, sonradan gelen, ilgiye muhtaç olan kimse onunla ilgilenir. Ondan dolayı yani davetçi her zaman insanlara hak ettikleri değere göre değil, insanların imana ve İslam'a nasıl hizmet edebilecekleri, nasıl faydalı olabileceklerini düşünür ve şeyini de buna göre verirler. Adımlarını da buna göre verirler. Onun için kardeşler yine burada tabii şu var, davetçi bunu bilip böyle davranmak zorunda olduğu gibi davete muhatap olan Müslümanların da bunu anlayacak seviyede bulunmaları gerekir. Yani bu hikmeti idrak edebilecek, küsmeyecek, alınmayacak, kızmayacak, mızmızlanmayacak bir şeyde olmaları gerekir. Bir durumda olmaları gerekir. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Yani hepinizin bildiği bir şey aynı zamanda. Mesela birçok kıssa var, birçok hadise var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde yaşanan kişinin yaptığı fiil küfür. Yani mesela örnek veriyorum bunlardan bir tanesi Abdullah İbni Übey bin Selül dedi ki vallahi Medine'ye döndüğümüzde aziz olan, zelil olanı Medine'den çıkaracak. Bu söz küfür değil mi kardeşler? Yani bir adamın kendine aziz demesi veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a zelil demesi mesela. Bu küfür değil mi? Bu küfürdür misal. Veya başka bir hadise, Peygamberimiz insanlara yine böyle bir şey dağıtırken işte birilerine fazla verdi, birilerine az verdi. Adamın bir tanesi geldi dedi ki ey Muhammed adil ol. Tuttu Peygamberimizi burasından, eli koruyucusa tuttu çekti, ey Muhammed adil ol dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ben de adil olmazsam kim adil olacak? Yani ben Allah bana semada güveniyorken siz bana yeryüzünde güvenmiyor musunuz? Bu söz küfür. Yani bir adam peygamberin adaletinden şüphe ederse kafir olur. Sahabe dedi ki ey Allah'ın Resulü bırak bu adamı öldürelim. Bırak bu adamın kafasını vuralım. Aleyhisselatü Vesselam bu ve benzeri vakalarda hepsinde dedi ki bırakın insanlar Muhammed ashabını öldürüyor demesinler. Bırakın insanlar Muhammed ashabını öldürüyor demesinler. Şimdi bakın kardeşler, şu sözü söyleyen de peygamber ama. Men beddele dinehu fektuluhu. Dinini değiştiren adamı öldürün. Bu sözün sahibi kim? Bu sözün sahibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu tip irtidat eden herkesi anında öldürmüş mü? Hayır. Aleyhisselatü Vesselam anında öldürmemiş. Niye? Şimdi Peygamber savaşa gitmiş. Bunlar hep savaş esnasında olan olaylar. Karşısında bir kavim var. Aleyhisselatü Vesselam o kavme diyor ki gelin iman edin, hayat bulun. Sizi sömürdüler diyor. Sizin liderleriniz, sizin öncüleriniz sizi sömürdüler. Ben sizi imana davet ediyorum diyor. Gelin iman edin, hayat bulun. Şimdi adam ordunun içinde ne yaşandığını bilmiyor. Hani Peygamberimizin saflarının içinde neler oluyor, neler yaşanıyor bilmiyor. Diyelim karşı ordudan adam iman etmeye niyet etti. Dedi ki Muhammed doğru söylüyor. İman edelim, hayat bulalım.
Baktı peygamber savaşa kendiyle beraber getirdiği adamı öldürüyor. Savaşa beraber gelmişler, ganimet dağıtırken vurdu kafasını öldürdü adamı misal. Adam demeyecek mi ya bu kendi yanındakilerini öldürürken, kendi ashabını öldürürken, kendi akrabalarını öldürürken biz bunun yanına gittiğimizde bu nasıl bize hayat hakkı verecek? Bu kesin bizi kandırıyor. Biz gittiğimiz zaman bu bizi de öldürecek beraberinde. Yani karşı kavim Peygamberimizin vakasında yaşanan bir olayın iç yüzünü bilmediği zaman, bunu öğrenmelerine de fırsat olmadığı zaman Peygamberimiz gerektiği zaman hükmü erteleyebiliyor. Yani bu tip insanlara riddet ahkamını, bu tip insanlara bu tip şeyleri uygulamıyor mesela. Onun için kardeşler, yani bazen davetçi hikmet gereği bazı insanların hak etmiş oldukları tepkileri bazı insanlara göstermeyebilir. Tabii bu her zamanki bir şey değildir. Yani hatırlarsanız ilk dersimizde bir şey söylemiştik. Demiştik bir taife hikmeti sadece yumuşaklık olarak algılıyor. Yani hikmet rıftır. Her şeyi alttan alacaksın, hiçbir şeyi görmeyeceksin. Hikmet bu da değildir. Çünkü mesela bu örneğin sahibi olan peygamber, aynı peygamber bir grup insanın gözlerine mil çekmiştir. Yani demiri kızartıp gözlerine sürmüştür. Ellerini ayaklarını çaprazdan kesmiştir. Güneşin altına koyup kimse bunlara su vermeyecek demiş ve bu adamlar su diye geberip gitmişlerdir. Bunu yapan da peygamber, bunu yapan da peygamber. Yani biri adaletli olma ey Muhammed dediğinde affeden de peygamber ama başka bir adam Müslümanların malına, canına, ırzına zarar verdiği zaman başka birinin elini ayağını çaprazdan kesip gözüne mil çekip güneşin önüne atan da peygamber. Hikmet ne yumuşaklıktır ne sertliktir. Hikmet nedir kardeşler? Hikmet ehliyet sahibi olan insanların vakanın gerektirdiği şekilde muamele etmeleridir. Onun için mesela bazen bazı olayları direkt tevhidle, akideyle ilgilendirmemek gerekiyor. Yani bir tepki gösterilmesi lazım. Mesela bir müşriye, bir kafire bir tepki gösterilmesi lazım. Karşımızda birinin biz niye bu tepkiyi göstermedik? Biz niye bunu yapmadık? Evet asıl budur. Olması gereken budur. Eyvallah. Fakat peygamberler bazen davetin maslahatı için, bazen insanları davete kazandırmak için, bazen davetin yanlış anlaşılmaması için bu tip durumlarda bile sukut etmişlerdir. Mesela örnek verelim, buna başka bir örnek verelim. Bunu bir konu olarak anlatacağım ileride. Ama şimdi yeri gelmişken buna kısaca değinelim. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam Harun Aleyhisselam'ı kendi yerine bırakıp Tur Dağı'na gitti. Harun Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın yerine Beni İsrail'i idare ediyor, onun veziri. Harun Aleyhisselam gittikten sonra Samiri bir buzağı yaptı. İnsanları bu buzağıya davet etti ve insanlar da buzağıya tapmaya başladılar. Yani Allah'a şirk koştular. Şimdi Musa Aleyhisselam onları nasıl bıraktı? Rabbinin yanına gittiği vahiy almış, böyle içi dolmuş, manevi bir şeyle geri geldi. Bir baktı ki kavmi Allah'a şirk koşuyor. Yani o ne bekliyordu, ne buldu? Tabi Harun Aleyhisselam'ın da onların içinde olduğunu görünce, yani Harun Aleyhisselam ölmemiş, onlarla kavga etmemiş, gayet rahat bir şekilde orada duruyor. Direkt geldi Harun Aleyhisselam'ın bir saçından bir de sakalından tutup çekiştirmeye başladı. Harun Aleyhisselam'a şunu anlatıyor. Musa Aleyhisselam'ın kızdığı nokta ne? Dedi ki اَفَعَصَيْتَ emri. Sen benim emrime isyan mı ettin? Yani sen de bunlarla beraber Allah'a şirk mi koştun? Sen de bunlarla beraber aynı fiili mi işledin? Ona şaşırmış Musa Aleyhisselam. Harun Aleyhisselam da ona dedi ki böyle güzel bir şekilde قَالَ يَبْنَ اُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي. Böyle saçından sakalından tutup çekiştirmeye anlamına olur. Yani sen şimdi niye bu insanların içerisinde saçımı sakalımı çekiştiriyorsun? İnni خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي. Ben korktum ki sen bana diyesin sen benim sözümü gözetmedin ve Beni İsrail'i böldün. Ne demek kardeşler? Bu şu demek. Harun Aleyhisselam kavmi Allah'a şirk koşmasına rağmen kavmine müdahale etmemiş. Niye müdahale etmemiş? Demiş ki şimdi Musa burada yok. Ben bunlara karışırsam bunlar parça parça olacaklar. Musa Aleyhisselam geldiğinde de bunları tekrardan bir araya toplamak mümkün olmayacak. Yani zaten birbirlerine girecekler, 40 parçaya bölünecekler, mümkün olmayacak. Herkesin ortak dinlediği adam kimdir? Herkesin ortak dinlediği ve bu kavmin efendisi Musa Aleyhisselam'dır. Bekleyin, Musa gelsin, Musa onlara tevhidi tekrardan hatırlasın. Artık dileyen Musa'ya tabi olur, dileyen kafir olur. Yani bakın Harun Aleyhisselam'ın burada yapmış olduğu şeyin adı hikmettir. Hani Musa Aleyhisselam da başta yanlış anlıyor. Şirke sukut ettiğini, şirki görmemezlikten geldiğini zannediyor. Fakat Harun Aleyhisselam öyle bir davranıyor ki Musa Aleyhisselam gelince zaten hak ile batıl, doğru ile yanlış
birbirinden net bir şekilde ayrılıyor. Peki Harun müdahale etseydi ne olacaktı kardeşler? Harun'a saldıracaklardı, birbirlerine gireceklerdi, 4-5 ayrı parça olacaklardı. Musa geldiğinde de Musa'nın artık yapacak hiçbir şey kalmayacaktı. Onun için herhangi bir yapıda, herhangi bir cemaatte, herhangi bir ortamda bir hata görüldüğü zaman aman ha bu münkerdir, bunu hemen değiştirelim. Böyle bir şey yok. Hikmetle davranmak lazım. Olur mu kardeşim, şirke de mi sukut edeceğiz? Gerekirse edeceğiz. Biz şirki meşru görmek, bu şirk değildir demek için değil, bizden daha iyi konuşacak ve insanlarda hakkı batılı birbirinden ayıracak birini bekleyeceğiz. Musa gibi o gelecek, o konuşacak, ondan sonra hakla batıl birbirinden ayrılacak. Sen büyük davetçi gelmeden insanları böler, 40 parçaya bölersen, büyük davetçi geldikten sonra zaten yapacağı bir şey de kalmaz. İnsanlar kendi aralarındaki meselelerle uğraşmaktan yapacak bir şeyleri kalmaz. Onun için söz konusu riddet de olsa, söz konusu şirk koşmak da olsa kardeşler, Müslümanlara düşen hem davetçilere hem de davetçilere ittiba eden Müslümanlara düşen görevi sakince, sabırla, tane tane meseleleri çözmektir. Bir kere de değil. Bunun adı da nedir kardeşler? Bunun adı da hikmettir. Ve bunun olabilmesi için de iki taraflı hem davetçide hem davetçiye tabi olan insanlarda hikmet belli bir seviyeye en azından ulaşmış olması gerekir. Bugün benim anlatacağım konu bu kadar. Yani hemen hemen şunu anlatmaya çalıştım. İnsanların anlayacağı şekilde davranmak, maslahata uygun bir şekilde davranmak ve buna da bir takım örnekler verdim. Özellikle vakada ciddi anlamda problem olan örnekleri zikretmeye çalıştım. Bunlar davetçinin hikmetinin gereğidir. Allah Azze ve Celle kendisine hikmet verdiği hayırlı kullarından eylesin hepimizi. Allah Azze ve Celle sözlerimizde ve davranışlarımızda hakka ve hikmete isabet etmeye bizleri muvaffak kılsın. Allah Subhanahu ve Teala davetimizi kendisine razı olacak ve peygamberlerin davetine benzeyen ve Allah Azze ve Celle'nin de salih amel diyerek kitabında övdüğü davetten eylesin. Allahümme amin. Allahümme amin. Allahümme amin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.